Bir işin nasıl yapılacağını bilmiyorsan o işi bilen bir arkadaşın olsun. Az önce olasılıkla ilgili bir şeyi merak ediyorum. Bunu değil, şununla ilgili bir şeyi. 1000 kere yazı tura atsak acaba 450 tanesinin yazı gelme olasılığı ne olur? Mesela bu deneyi 1000 kere tekrarlasam kaçında 450 yazı gelirdi? Tabii ne yaptım? Merak ettiğim her şeyde olduğu gibi hemen Google'a baktım ve karşıma şu site çıktı. Oldukça karmaşık duruyor. Ben de hemen telefonumu alıp matematikçi arkadaşımı arayıp sordum. Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar deneyin. Fakat arkadaşlarımız her zaman müsait olamayabiliyor. Bazen arıyorsunuz, ulaşamıyorsunuz filan. Bazen de ne kadar yoğun olduklarını bildiğiniz için böyle basit şeyler için sizin onları rahatsız edesiniz gelmiyor. Keşke her an müsait olan, aradığımda böyle tak diye cevap verecek, üstelik her şeyden de iyi kötü anlayan bir arkadaşım olsaydı. Ne güzel olurdu değil mi? ChatGPT işte tam böyle bir araç. Her istediğimizde müsait. Üstelik artık telefon uygulaması da var. Yani elimizin altında. Arkadaşımdan bile yakın bana. Peki gerçekten o arkadaşım kadar iyi mi? Ya da ne kadar iyi? Birçoğunuz onu denediniz ve öylece kaldı biliyorum. Keyif almadığınızdan da değil, onu da biliyorum. Sadece biraz daha motivasyon gerekiyor galiba. Sonuçta sırf topa vurabiliyoruz diye bir günde Ronaldo olmuyoruz değil mi? Bu videoda öğrenme meraklıları için, özellikle de öğrenciler ve öğretmenler için ChatGPT'yi anlatacağım sizlere. Ve gerçekten bilimsel simülasyonlar yapacağız hep birlikte. O yüzden sıradan bir ChatGPT ile yapabileceğiniz 7 şey filan tarzındaki o videolardan farklı olacak. Ümit ediyorum ki. O yüzden dikkatli izleyin lütfen. Bu arada böyle bir video da yapmıştım, izlemediyseniz eğer ona da bir bakabilirsiniz. Şimdi matematikle, olasılıkla başlayacağız. En zor örnekten gireyim dedim ki videoyu izlemeyi hemen burada bırakın. Tabii ki şaka. Zaten tüm olay bu. Karmaşık bir olasılık problemini görselleştirerek, deney yaparak anlatmanın ne kadar kolay olduğunu göstereceğim size. Yani bunu buraya koymaktan bile daha kolay olacak diye düşünüyorum. Diyelim ki yazı tura atıyoruz. Bu hileli olmayan bir madeni para. 3 defa atıyorum. 1, 2, 3. Sizce kaçında 3'ü de tura gelir? Şimdi hemen ChatGPT'ye soruyorum ve bana da hemen cevabı veriyor. Her atışta tura gelme olasılığı 1 bölü 2 yani %50. Dolayısıyla 3 kere yaparsam 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2'den yine 1 bölü 8 olur diyor. Ama ben buna pek ikna olmadım. Biraz soyut kalıyor gibi. Siz ne dersiniz? Bütün olasılıkları bana listeler misin? Bütün olasılıkları bana listeler misin? İşte burada. Hakikaten toplamda 8 tane kombinasyon var ve yalnızca birinde 3'ü de tura geliyor. Bu basitti. Eğer ısınmaya başladıysak şimdi biraz daha karışık bir problemde ne yapabiliriz? Ona bakalım. Bu arada söylemiş olayım, sadece Türkçe yazıyorum ve ücretsiz olan yani GPT 3.5 versiyonunu kullanıyorum. Böylelikle bu videoyu izleyenler rahatlıkla kendileri de kullanabilirler. Erişilmesi gayet kolay. Ücretliyle de neler yapılabileceğine dair birkaç örnek göstereceğim. Çünkü yarın bir gün bu özellikler ücretsiz olabilir. Rekabet kızışıyor. Şimdiden göstermek istiyorum ki treni kaçırmayalım değil mi? Şimdi ben bu paranın hileli olup olmadığını nasıl anlayabilirim? Aslında az önce yaptığımı yaparak sürekli yazı tura atarım ve ne kadarı yazı geliyor bakarım. İhtimal 1 bölü 2 yani %50 olduğuna göre 1000 kere yazı atıyorsam 500'ünde yazı gelmesi lazım. Ama her 1000 kere attığımda tam 500'ü de yazı gelmez. Sonuçta bir rastgelelik var. 502 tanesi gelebilir, 498 tanesi gelebilir, belki 460 tanesi gelir. Ama 1000 kere attığımda 10 tanesi yazı geliyorsa burada bir sorun var demektir. İnsan merak ediyor. Peki 1000 kere yazı tura atıyorsam 500 tanesinin yazı gelmesi ihtimaliyle 460 tanesinin yazı gelmesi ihtimali arasında ne kadar bir fark olabilir? Alın size işte öyle çok da kolayca çözülemeyecek bir problem. Ama neyse ki matematikçi bir arkadaşımız var. Telefondakini demiyorum, ChatGPT'yi kastediyorum.
Hadi birlikte deneyelim. Bakalım bu problemi anlatabilecek miyiz ve doğru çözmemize yardım edebilecek mi? Önce bir teşekkür edelim. Yapay zeka belki duyguları yok ama biz nezaketi yine de elden bırakmayalım. Bu arada ilginç bir araştırmaya da denk geldim. Ne kadar doğru bilmiyorum. Yani doğruluğu sağlamasını yapmadım. Fact check. Fakat ChatGPT ile olan sohbetlerinde kibarlığı elden bırakmayanlara kendini daha da bir açıyormuş diyorlar. Yani siz olun, makinelerle bile dikkatli bir şekilde anlaşmaya gayret edin. Bu videonun bir alt metni de bu olacak galiba. Bizim beynimizde adeta ağaç gibi dallarını sara sara büyüyen zihin hücrelerimizin bazı dalları makinelerle simbiyotik bir ilişki kurmaya başladı bu large language model'larla. Ve bunun için de dili kullanıyoruz. O yüzden ben de olayı şimdi size tane tane açıklıyorum. Fakat dikkat edin, karmaşık bir şey olduğu için anlaması için burada örnek de veriyorum. 1000 atıştan 502 kere yazı geldi. 498 kere yazı geldi. Not ediyorum. Sonra bunun dağılımını görmek istiyorum. Sadece ne istediğimi söyledim. Bakın net bir direktif vererek seçeneklerini kısmak istemedim. Bana nasıl bir çözüm önereceğini merak ediyorum çünkü. Ve bastım Enter'a. Hayda. Python kodu yazmaya başladı bu. İyi de ben kodlamadan anlamam ki. Durun kaçmayın. Biliyorum siz de anlamıyorsunuz. Ben de kodlamadan anlamıyorum ama neyse ki anlamam da gerekmiyor. Ne kadar basit olduğunu görünce eminim şaşıracaksınız. Harikalar yaratan yeni yöntemimiz. Kopyala, yapıştır, çalıştır. Google'a Colab yazıyorum. Bu Google'ın Python kodlarını çalıştırabileceğimiz çok basit bir arayüzü. Hiçbir şey kurmanız falan da gerekmiyor bilgisayarınıza. ChatGPT'nin bana verdiği kodu kopyaladım. Geldim burada yeni not defteri oluştur dedim. Yapıştırdım ve sadece şu oynat tuşuna basıyorum. Çalıştırmaya başlıyor. Buton böyle dönüyor. Birazcık bekliyorum. Bu sırada da söylemiş olayım, buradaki kodları videonun açıklama kısmında da paylaşıyorum. İsterseniz oradan erişip kendiniz de deneyebilirsiniz. Ve tada! İşte aradığım grafik. Yazı tura deneyinin sonuçları diye başlık bile atmış sağ olsun. 500'de bir pik yaptığını görüyorum. Yani en çok 500 civarı yazı gelmiş. 400'e ve 600'e doğru baktığınızda hiçbir şey yok. Yani 1000 atış yaptığım 1000 deneyden hiçbirinde 400 veya daha az yazı gelmemiş. Hep 500 civarlarında dolanıyor. Bu tam da bizim beklediğimiz gibi bir sonuç. Yani eğer madeni paranızda bir hile yoksa, bu ne biçim para bu arada? Hatırlarsınız en başta cevabı bulduğum ama karmaşık görünen bir site göstermiştim sizlere. Burada anlatılmış bir paranın hilesiz olup olmadığını test etmek. Karmaşık görünen bir matematik, bir sürü anlatım, kod, grafik filan. Hiç gerek duymadım. Şöyle hızlıca bir göz gezdiriyorum. Grafiklerimiz biraz farklı görünüyor. Onu fark ettim hemen. Benimki daha sivri çıktı çünkü onunki 420 ila 580 yazı arasındakileri gösteriyormuş. Zaten bu değerlerin dışında sıfır hep. Ama grafiği nasıl değiştireceğim bilmiyorum. Doğru ya, bilmemiz gerekmiyor. ChatGPT'den isteyeyim. Limitleri 400 ile 600 arasında sınırlayabilir misin? Tabii ki. Kopyala, yapıştır, çalıştır. Alın size sitedeki grafiğin aynısı. Ne olasılık ne de kodlama bilmem gerekti bunu yapabilmek için. Ama olan biteni anlamam her zaman önemli. Yani böyle körlemesine sadece kopyalayıp yapıştırarak zihnimizde bir ağaç çıkartamayız. Olan bitenleri anlamamız, farkında olmamız gerekiyor. Bu sitede bir de bell curve'den bahsedilmiş. Bell eğrisi. Burada çıkan dağılım bu fonksiyona uymalıymış. Tamam, onu da isteyelim bakalım uyuyor mu? Hemen yeni kod geldi. Kopyala, yapıştır, çalıştır. İşte bu. Böyle bir yazı tura atma olayında beklenen matematiksel modelle benim deneylerim neredeyse örtüşüyor. 3-5 dışarıya taşıyor ama bu yeterince deneme yapmadığım için olsa gerek. Hadi onu da deneyelim. 1000 küçük bir sayı. 2000 atış yapıp bunu 2000 kere deneyelim. Bakalım eğriye daha iyi oturacak mı? Biraz daha iyi oldu sanki. Artık neyin değiştiğini görüyorum. Kodda sadece bir değeri değiştiriyor. İstediğim gibi oynayabilirim. 3000 deney yapayım. Daha iyi oldu. 4000. Çok daha iyi. 5000. Daha da iyi. Fark ettiniz mi? Simülasyon yapıyoruz. Neredeyse
matematiğini hiç bilmeden, kodlama yapmadan, sadece ChatGPT kullanarak simülasyon gerçekleştiriyoruz. Bu sayede olasılığın doğasını test ederek öğrenebiliyoruz. Hani ChatGPT ile ya da yapay zeka ile, sadece ChatGPT demeyelim, bugünlerde başka araçlar da çıkıyor ama yapay zeka ile eğitimi nasıl birleştireceğiz falan diye düşünüyoruz ya, işte bu tür denemeler o yüzden önemli. Bir şekilde beynimizden uzanan bazı dallarla makinelerin o parçaları arasında bir bağlantı kurmanın yolunu bulmak, birlikte uyum içinde bazı çözümleri her zamankinden daha verimli olarak üretmek durumundayız. Yoksa bizim zamanımızda bize böyle öğretildi de öğrenmedik mi falan gibi bahanelere sığınamayız. Bunu eğitimimize dahil etmenin yollarını çözmeliyiz ve işte bunun yolu da ancak suya cumburlop atlamakla, bu tür denemeleri yapmakla oluyor sürekli olarak. Bugün artık bence en değerli yetenek zihninizdeki o dalların gerçek ağaçlarda ya da bitkilerde olduğu kadar esnek hale getirilmesi. Kas katı, işte ben bunu öğrendim, bize bunu öğrettiler deyip orada eğitimi bitirmemek. İşte ben bunu böyle bir oyunla başlattım. Devamını da siz getirin. Kendiniz bir şeyler yapın. İsterseniz oyunlardaki olasılık hesaplarıyla eşya yükseltme ihtimalinizi simüle edin. Kar zarar hesabı yaparak oyunda strateji geliştirin. Veya isterseniz derslerinizde bir materyal olarak kullanın. Evinizde bilimsel deneyler yapın fakat mutlaka kullanın. Çünkü hayatınızı değiştirecek. Eğer siz değiştirmezseniz o değiştirecek. Evet, şimdi biraz da fizik simülasyonları yapalım. Ne dersiniz? Öyle deyince aklınıza ne geliyor bilmiyorum ama onu da unutmayın. Bu videodan sonra siz de onu deneyin. Biz şimdi biraz sınırları zorlayacağız. O yüzden İngilizce yazacağım ve GPT'nin 4. sürümünü kullanacağım. Fakat Türkçe ve GPT 3.5 ile de yapılabilir. Ben bu videonun hatırına hatalardan kaçmak için şimdi doğrudan onun kendi eğitildiği ana dil olan ya da en geniş materyallerden oluşan İngilizceyi kullanmayı tercih edeceğim. Daha önce hiç süpersonik bir uçak görmüş müydünüz? Sonik patlama yapan şu uçakların etrafında oluşan bulutun nedenini merak ediyor musunuz? Buna Mach konisi deniyor. Hani böyle Mach'ten hızlı uçan falan. 2 Mach, 3 Mach. Hatta bu son Top Gun'da Tom Cruise kaça çıkmıştı? Onu filan geçmişti galiba, değil mi? Sesten daha hızlı. İşte neyse, buna Mach konisi deniyor. Şimdi size bunun nasıl oluştuğunu hiç anlatmayacağım. Çünkü birlikte keşfedeceğiz. Bu koni simülasyonumuzda kendisi oluşacak. Öncelikle soldan sağa doğru giden bir uçak yapalım ve bunu bir GIF olarak kaydedelim. GIF ya da GIF, lütfen itiraz etmeyin. Ben GIF demeyi tercih ediyorum. Her ne kadar GIF'in yaratıcısı galiba GIF demeyi tercih etse de. Sonuçta bir grafik format. Her neyse, adım adım ilerleyeceğiz demiştik. Buna bu arada incremental prompting adı veriliyor. Hani daha geniş bir anahtar kelime araması taraması yapmak istiyorsanız. Ya da bazıları tree of thought diyor. Yani düşünce ağacı. Ben de o yüzden zaten böyle bir konseptle bugünkü videoyu hazırlamayı doğru buldum. Daha önce de Yaz Okulu serisinde insanın beynindeki hücrelerin oluşumuyla ağaçların dalları ve köklerinin özellikle böyle dal dal birbirine doğru girmesini benzetmiştim. İşte şimdi onu makinelerle de birleştireceğiz. Ne diyorduk? Incremental prompting. Bu çok önemli bir strateji, bir taktik. Her şeyi tek seferde anlatırsanız pek iyi olmuyor bu large language model'larda. Yani bir anlamda aslında yine programlama yapıyoruz. Fakat doğal dil becerilerini kullanarak. O yüzden işte doğal dil becerilerinizin iyi olması lazım bu durumda. Programlama becerileriniz yoksa bile. Kısaca adım ilerleyeceğiz. Böyle adım attık, olmadı. Bir adım daha atacağız. Böyle yavaş yavaş ilerleyeceğiz. Kopyala, yapıştır, çalıştır kodunu veriyoruz şimdi. Bu biraz zaman alabilir tabii bu arada. Hata verdi. Ne olduğunu bile anlamadım. Bir takım yazılar çıktı karşıma ama type error gibi bir şey yazıyor orada. İyi de oldu aslında, muhtemelen sizin de başınıza böyle hatalar gelir. Hatalar öğrenmenin ayrılmaz bir parçası. Bunu da unutmamak gerekiyor hiç şüphesiz. Bakın şimdi ne yapıyorum? Bunu kopyalıyorum. ChatGPT'ye kendini şikayet ediyorum. Bu hatayı aldım. Lütfen kodu düzeltip tekrar gönderir misin? Evet, ufak bir özürden sonra düzeltilmiş olduğunu umduğumuz kod geliyor. Umuyorum ki bu sefer çalışır. Kopyala, yapıştır, çalıştır. Hadi bakalım. Süper.
Şurada soldan klasörü açıp kaydedilen animasyonu yani GIF dosyasını çift tıklayarak açıyorum ve çalışıyor. Şahane. Yalnız bakar mısınız? Nur topu gibi kocaman bir topum oldu. Bu alt tarafı uçağı temsil edecek. O yüzden birazcık küçültelim. ChatGPT'ye ufak düzeltmeler yapacağımızı söylüyorum şimdi. Nokta gibi görünmeli. İkincisi ve bu çok önemli. Uçak hareket ettikçe dalgalar yaymalı. Dikkat edin, açıklamayı burada bitirmiyorum çünkü düşünecek olursanız eğer bu epey muğlak soyut bir ifade. Nasıl dalgalar yaymalı? Anlatmaya devam etmeliyim değil mi? Her adımda uçak bir dalga oluşturmalı ve bunlar ilerlemeye devam etmeli. Yani bir sonraki konumuna geldiğinde önceki konumundan yaydığı dalgalar ilerlemiş, büyümüş olmalı. Bana bu düzeltmeleri yapıp yeni kodu yollar mısın rica etsem lütfen, senden çok şeker şey. Kopyala, yapıştır, çalıştır. Dosyayı açıyorum ve tada! Mach konisi görselini hatırladınız mı? Şimdiden ona benziyor bile. Şimdi uçağın hızını ses hızına göre değiştireceğim. Unutmayın, fiziği keşfetmeye çalışıyoruz. Ne yaptık? Bir uçak yaptık ve bir hız girdik. Sonra da ses hızında yayılan basınç dalgalarını simüle ettik. Şimdi uçağı ses hızından 2 kat yavaş yapalım. Bunu ChatGPT'den isteyebiliriz ama bir süre sonra kodda sadece bir yeri değiştirdiği görülüyor. Hatta zaten açıklamasında da yazıyor. Buradan oynayarak devam edeceğim ben. Misal uçak ses hızından 3 kat daha yavaş olursa nasıl olur? Böyle görünüyormuş. Dalgalar uçağın ilerleme yönünde, önünde nasıl da sıkışıyor gibi görünüyor. Peki ne zamana kadar? Uçağın hızı ses hızına gelinceye kadar. Ses hızını açtığımızda işte karşımızda Mach konisi. Hemen bir üçgen koni kendini belli etmeye başlıyor. Buyurun, Mach konisini keşfettik. Bir kere daha. Bununla bitmiyor ki. Oynamaya devam edebilirim hala. Hızı ses hızından çok daha fazla yaparsam ne olur mesela? Merak ediyorum. Mesela Tom Cruise gibi Top Gun'da 10 katı yapayım. İşte böyle oldu. Koninin ne kadar sivri olduğuna bakın. Çünkü uçaktan yayılan dalgalar ilerleyene kadar uçak o kadar çok yol alıyor ki oluşan koninin açısı da daralıyor. Yani aslında koninin açısı uçağın hızıyla alakalıymış. Belki çok şaşıracaksınız ama nükleer reaktörlerde gördüğümüz şu mavi ışık var ya hani, buna Cherenkov ışıması deniyor ve o da benzer bir şekilde oluşuyor. Bu sefer su içerisinde hareket eden yüklü parçacıklar ışığın su içerisindeki hızından hareketli gidiyor. Bunu neden söyledim? Çünkü atom altı parçacıkların hızını ölçmek için kurulan deney düzenekleri tam olarak bu koninin açısını ölçerek işte bunu başarıyor. Bakın, çok basit bir fizik tanımladık. Bize uçsuz bucaksız evrenin kapılarını araladı. Alt tarafı uçağın hızı ve ondan yayılan dalgaların hızı. Fiziğini kendimiz keşfederek gördük. Çünkü bu bir simülasyon. Doğru bir fizik tanımlayarak bilgisayarda bir deney kurduk. İstersek bunu daha havalı bir hale getirebiliriz üstelik. Örneğin sıcaklık haritası dediğimiz görsel çeşidine dönüştürmesini istersek de animasyon işte böyle oluyor. Tamam, bunların hepsi çok güzel, çok havalı ama belki de fark etmediğimiz önemli bir detayın altını çizmem gerekiyor burada. Yaptıklarımız aslında basit bir bilimsel çalışmanın ilk adımları. Evet, şaka yapmıyorum. Bugün özellikle Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde pek çok bilim insanı yazdıkları simülasyonları hazırlarken artık tam olarak bizim bu videoda yaptığımız şeyi yapıyor. Yapay zekayı. Hadi daha da fazla lafı dolandırmayalım. ChatGPT'nin kendisini kullanıyor. Biliyorum, daha çok yeni. Ama işte o bilim insanlarının işlerini çok hızlandırıyor. Elbette bilgi birikimleriyle yine kontrolü kendileri sağlıyorlar fakat ChatGPT sayesinde hızlıca yapılmış birçok bilimsel çalışma yayımlanmaya başladı artık. Elbette bu işler burada yaptığımız kadar basit değil fakat bu güzel bir başlangıç. Düşünsenize, belki de yarın bir gün yapay zeka bizim onu yönlendirmemize bile gerek kalmadan, ihtiyaç duymadan bir şeyler yapabiliyor hale gelecek. Kim bilir? Evet, şu anda biraz spekülasyon yapıyorum ve yarın bir gün belki de kendi kendine bu adımları atacağını söylüyorum. Belki de bilimsel keşifleri yapıp bize sonuçlarını verecek. Bu haliyle değil elbette. Bunun daha gelişmiş olan versiyonlarında. Kimileri bunun 2040'lı yıllarda, 60'lı yıllarda, kimileri de 2100'lerden sonra gerçekleşeceğini söylüyor. Fakat bu somut örnekler birdenbire hayatımıza girip de sadece bizim gibi sıradan insanların değil, üniversitelerde, akademide araştırma yapan bilim insanlarının bile hayatlarını daha öncesine göre büyük oranda değiştirdiği için artık o günlerin
tahminlerden biraz daha yakın olduğunu en azından hissediyorum. İşin bana göre güzel tarafı, dünyanın neresinde olursanız olun, Urfa'da dahil olmak üzere. Urfa'da hani Oxford olmadığından şikayet ediyordu ya İbrahim Tatlıses. Artık öyle değil işte. Bugün verdiğim örnekleri, kod örneklerini isterseniz Urfa'nın bir köyünden bile deneyebilirsiniz. Bu eğitimde fırsat eşitliğini de bir anlamda beraberinde getiriyor. Birazcık dile hakimiyet gerek. Belki birazcık da İngilizceyi geliştirmek gerek. Çünkü adeta yeni programlama dili dilin kendisi oldu. Çok iyi değil mi? Sadece ChatGPT ve basit bilgilerimizi kullanarak biraz da merakla bakın 10-15 dakikada neler yapabildik. Her zaman müsait olan bir arkadaş gibi. Değil mi? Değil. En nihayetinde insanız ve insan olduğumuzu hatırlamak zorundayız. Oo abi ne haber? Nasılsın? İyi ya, çok mutlu oldum. Çok sevindim. Abi şimdi böyle Tom Cruise gidiyor ya. Oradan böyle Mako, Mak 20, Mako 30. Mako 30'u unut. Makom var şu anda.